Şimdi sana acı bir gerçek söyleyeceğim arkadaşım. Apple M4 işlemcili MacBook Air tanıttı ya. Bize öyle bir hikaye sattılar ki herkes acaba bu sefer bir şeyler değişti mi ya diye düşünmeye başladı. Haziran 2025'te bu cihazı alan bir arkadaşım var. Abi resmen uçuyor ya dedi. Sonra tanıdığım farklı birisi hiçbir farkı yok dedi. Bu video Apple'ın duymak istediği türden bir video değil. Ama senin duymak isteyeceğin türden bir video. Nasıl mı? Hazırsak başlayalım. Bir arkadaşım bu cihazı Haziran 2025'te aldı ve kutuyu açtı. O incecik gövdesi çıktı ortalığa, kapağını kaldırdı. Klasik Apple ritüeli. Ekranın ilk açıldığı o an 500 nit parlaklıkla bir parlıyor ki seni bir saniyede kandırıyor. Ulan bu cihaz iyi ya diyorsun. Ben de biliyorum o hissi. Apple'ın tasarımı öyle bir psikolojik etki yaratıyor ki cihazı açmadan önce bile premium bir şey aldığını hissediyorsun. Çünkü dış görünüşü neredeyse kusursuz. 11.3 mm incelik, 1.24 kilogram ağırlık, renk seçenekleriyle de Blue Sky gibi trend bir ton. Tek parça alüminyum gövde, sessiz kullanım. Ama acı gerçek şu, Apple seni ilk 24 saatte tasarımla büyülüyor. Gerçek yüzünü ise 2 ile 3 hafta sonra gösteriyor. Arkadaşım bana ilk gün şunu yazdı. Güzel ama tam bir de işte anlamadım ya. Ve haklı, çünkü dışarıdan bakınca Air serisi 2022'den beri neredeyse hiç değişmedi. Aynı kasa, aynı ince hatlar, aynı tuş tasarımı. Peki ama içi? İşte burası kritik. O yüzden bu videoda ilk 24 saatten değil, 2 ay boyunca masada duran, okul çantasında taşınan, şirkette toplantıya sokulan, 4K video işleyen, pil testine giren uzun kullanım deneyimlerinden bahsedeceğim. Şimdi gelelim cihazın kalbine. Apple M4 işlemci. Bu çip 3 nanometre sürecinde üretiliyor. Bu ne demek? Aynı güçte bile daha az enerji harcıyor, daha az ısınıyor, daha kararlı çalışıyor demek. Apple'ın iddiası M3'e göre %20'ye kadar daha hızlı. Ama işte biz kullanıcılar gözle görülür fark isteriz ya. Safari, Chrome, Final Cut, Lightroom gibi hepsini test ettik ama ne yalan söyleyeyim M4 hızlı ama uçuyor kardeşim. Hızlısı değil elbette. Uygulama açılışları M3 işlemcide 1.6 saniye iken M4'te 1.2 saniye. Fark var ama şov yok yani. Neden biliyor musun? Çünkü M4'ün gerçek gücü CPU hızında değil, NPU ve enerji verimliliğinde. Peki M4'ün teknik tarafında neler var? Kısaca baktığımızda 10 çekirdeğe kadar CPU, 10 çekirdeğe kadar GPU, yeni nesil NPU, bu da 32 tuşa kadar yapay zeka hesaplaması demek. Yeni medya motoru AV1 donanımsal çözme gücü, daha hızlı LDP DDR5 X bellek, 26 megabit birleşik cache. Metal 4 performans artışı, Safari ve Apple'ın app'lerinde %30'a varan optimizasyon. Ama gerçek kullanım bunu nasıl çeviriyor? İşte o kısım tam burası. Aradaki fark gözle algılanır mı? Aslında hayır. Ama şunu unutma, M4 performans için değil, ömür ve verimlilik için doğdu. Ama burada çok kritik bir detaya geleceğim. M4'ün olayı performans değil, verimlilik. Daha az güç tüketen, daha az ısınan bir çip. Bu cihazı 2 ay boyunca denedik. Evde, dışarıda, çantada, kucakta kullanıldı ve şunu söyleyelim, bu cihaz seni ilk gün etkilemiyor. Ama 2 ay kadar sonra seni kendine bağımlı yapıyor. Neden? Çünkü birincisi sessizlik. Fan yok, sessizlik var. Bu cihazı gece sessizlik odada video işlerken bile duyamıyorsun. Ve bu iş yaparken yanında çalışan diğer cihazları bile daha gürültülü hissettiriyor. Sen sessizliğin kitabını yazıyorsun adeta. 2. Stabilite. Mac'in asıl farkı burada. Nasıl mı? Uygulama çökmesi yok. Final Cut'ta timeline kayması yok. Safari'nin saçmaladığı sahneler yok. Her şey yağ gibi akıyor. 3. Performansı. İşte burası manyak.
Biz ilk gün test ettiğimizde Netflix 1080p'de 12 saat bize süre tanımış oldu. Safari ve YouTube 15 saat, Lightroom hafif düzenlemede ise 7 saat kadar civarı, Final Cut'ta da Light Proje'de 3 saatlik bir pil ömründe test vermiş oldu. Dördüncüsü ise ısı yönetimi. M4 Air o kadar az ısınıyor ki çalışırken sanki işlem yapmıyor gibi. Bu cihazı 60 gün boyunca kullanıldığında fark edilen şey şu: bir cihazın kalitesi hızlı gösterdiği gün değil, sanki hiç sinirlendirmediği gün ortaya çıkıyor. Ve M4 Air seni sinirlendirmiyor. Ne ses var, ne ısı var, ne de kasma. Aynı şey gibi bu, elektrikli bir araba kullanmak gibi. M4 sadece bir çip değil ya. Hani Apple'ın yeni dünya düzenine verdiği cevap. Ve Apple bu yüzden artık güç satmıyor, ömür satıyor, verimlilik satıyor. M4'te düşük güç tüketimi, düşük ısı, uzun ömürlü transistör yapısı, yeni MPU'su M3'e göre daha az stres altında çalışan çekirdekler kullanıldı. Apple'ın derdi artık en hızlı ben olayım değil, derdi batarya dayanıyor mu? Cihaz yaşayacak mı uzun süre boyunca? Termal tasarım sağlam mı? İşte bu yüzden ilk gün fark görmüyorsun ama 2-3 yıl sonra farkı M4 kullanıcıları yaşayacak elbette. Air ve Pro'nun kasa tasarımına baktığımızda Air daha ince 11.3 mm'lik bir ipe sahip, Pro ise daha kalın, bu da 15.6 mm. İkincisi ağırlık, Air 1.24 kilogram, Pro ise 1.61 kilogram. Ekran tarafında Air 500 nit, Pro 1000 nit SDR ve 1600 nit HDR var. HDR farkı ise devasa denilebilir. Performans tarafında Air M4 pasif soğutmaya sahip, M4 Pro ise aktif soğutma ve daha yüksek performans sunuyor. Medya motoru tarafında da Pro'da Multistream 8K işlem bile var. Air hafif işler için daha uygun. Pil kapasitesine değinecek olursak Air'ın 52.6 wattlık bataryası, Pro'nun ise 66.5 wattlık bataryası mevcut. Ama verimlilik farkı yüzünden Air çoğu kullanıcıya yetebiliyor. Ve sonuç Air %90 kullanıcı için fazla bile. Pro sadece profesyonel için şart. Air modeli kimler için ideal dediğimizde öğrenciler, freelance çalışanlar, hafif video ve fotoğraf işleyenler, yazı, çizim, araştırma yapanlar, sessizlik isteyenler, pil performansına önem verenler ve taşımayı sevenler için. Ama Air yanlış alacak olan kişiler ise YouTube için haftada 10 defa video montajlayanlar, After Effects kullanıp partition render alanlar, Blender ya da 3D çalışanlar. Yer yer 6K RAW dosyası kullananlar. Ergonomik yaşam bilgisayarı arkadaşlar. Pro iş bilgisayarı. Haziran 2025'te bu cihazı alan arkadaşıma sesleniyorum. Emin ol kötü bir karar vermedin. Asla pişman olmayacaksın. Ama Apple'ın pazarlama tarafı seni biraz fazla gaza getirmiş olabilir. M4 ilk gün değil, 60 gün sonra kendini belli eden bir cihaz. Sessiz, kararlı, uzun ömürlü, en önemlisi de stabil bir cihaz. Bu videoda Apple'ı övmedim de gömmedim de arkadaşlar. Rahat olun. Sadece uzun kullanımın gerçek fotoğrafını çektim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.